Dostlar selamlar. 23 Eylül Salı bültenine hoş geldiniz. Salı günleri için hedef oranımız 1.36 biliyorsunuz. Bunu karşılayacağını hatta üstüne çıkacağını düşündüğümüz 3 tane maçımız var. Maçlara geçmeden öncesinde her gün saat 4'te analiz programıyla şu an izlediğiniz videonun her günkü formatıyla ertesi günün maçlarını enine boyuna saha içi detayları değerlendirip tahminlerimizi paylaşıyoruz. Bahis eğitim serimizi noktaladık. Artık o eğitimleri de izlemeyenler varsa oynatma listelerinden ulaşıp bahiste daha da bilinçlenip doğru bahis nasıl oynanmalı kısmını netleştirip hayatına devam edebilir. Artık onu pratiğe geçirme zamanı. Az önce saymış olduğum içerikleri kaçırmamak için sizler de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videoları beğenileriniz bizim için önemli. Beğeninin bize maddi bir getirisi yok ama iddiayla, bahisle alakalı olan kişilerin, merakı olan kişilerin karşısına bu içeriklerin çıkmasında sizler de bize destek olabilirsiniz diyelim ve haydi gelin ilk maçımız için Finlandiya'ya gidelim. Finlandiya'da şampiyonluk grubu oynanıyor. Orada aslına bakarsak Inter Türkiye 49 puanda, Ilves 48 puanda, Helsinki 45 puanda ve Kuopio 44 puanda. Oldukça birbirine yakın bir ilk üçlü, ilk dörtlü var diyebiliriz. Öncelikle bir Ilves cephesini değerlendireceğiz. Ilves sezonun formda takımlarından. Şampiyona grubunun ilk maçında Kuopio'nu 4-2 ile geçmeyi başardılar deplasmanda. Bugün de Gnistan'la oynayacaklar. Gnistan şampiyonlar grubunun aslında zoraki katılımcısı. Böyle düşünebilirsiniz. Yani 28 puanı var. Beşinci sıradaki SJK Seynone'nin 42 puanı var. Yani Gristan buraya maalesef kura için geldi. Öyle düşünebilirsiniz. Herhangi bir iddiası yok. Bu hafta Inter Türkü ile Helsinki yani birinci ile üçüncü oynayacak. Ilves'in direkt rakipleri oynayacak bu maçtan hemen sonra. O yüzden burada Ilves'in net bir galibiyetini bekliyorum. Bu maç için ana tercihim Ilves içeride Inter Türkiye ile Helsinki'nin oynayacağı haftada hata yapmayacaktır. Ilves için 1 ve 1.5 üstü çok idealdir gün oranımız için. Burada net bir Ilves galibiyeti bekliyorum diyebilirim. Haydi gelin ikinci maçımıza geçelim. Salı gününden ikinci maçımızda Atletik Bilbao Girona'ya gideceğiz. Bilbao cephesinden oyunu biraz inceleyelim. Özellikle son maçta büyük bir sürpriz yaşadılar. Alaves karşısında. Sezona iyi bir giriş yaptı aslında Atletik Bilbao. San Mames'te Sevilla'yı 3-2 yendikten sonrasında Rayo Vallecano'yu da 1-0'la geçtiler. Deplasmanda Real Betis'i 2-1 ile yendiler. Son maçta ise Alaves'e San Mames'te 1-0 mağlup oldular. Yani bu aslında bakarsak o haftanın sürpriziydi diyebiliriz. 1.08'lik bir XG ürettiler. Buradan bir gol çıkartamadılar. Alaves ise 0.10'luk bir XG'den bir gol çıkartmayı başardı. Golü de kendi kalesine attı zaten Atletico Bilbao. Girona cephesinde ise Michel'in öğrencileri özellikle o sansasyon yaptıkları sezondan sonrasında o takımın transfer sebebiyle dağılmasından ötürü çok büyük bir kan kaybı yaşadılar. İlk maçta sezonun açılışında Rayo Vallecano'yu kendi sahasında 3-1 ile mağlup oldular. Sonrasında Villarreal deplasmanında bir hezimete uğradılar. Adeta Sarı Denizaltı Villarreal Girona'nın üstünden geçti. 5-0 gibi net bir skorla galip gelmeyi başardı. Sevilla deplasmanında 2-0'la yenildikten sonrasında Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldılar. Şimdi Celta Vigo maçını biraz inceleyelim referans olması için. 2.50'lik bir XG üretti Celta Vigo Girona karşısında. Yani 21 şut attılar. Girona ise 13 şutta kaldı. Baktığımız zaman yani Celta Vigo gibi bir takım çok da böyle atak olmayan, çok fazla hücumu düşünmeyen bir takım olmasına rağmen toplamda 21 şut atması Girona için aslında sezonun kalanı için çok büyük sinyaller, çok büyük alarmlar veriyor diyebiliriz. Karşısında güçlü Atletico Bilbao olacak Girona'nın. Şu anda Nico Williams'ın durumu belli değil. Valverde'nin öğrencileri San Mames'te maçı kazanacağını düşünüyorum ama oran yükseltmek isteyenler için bu maçta 5 gol olmaz. Yani tahminim o yönde. 1 ve 4.5 altı günün ideallerinden görünüyor. Salı günleri için kıymetli oranlar. 1 ve 4.5 altı olarak değerlendirebiliriz. Daha bankocular ya 5 gol çıkarsa maç 3-2 biterse falan gibi düşünenler direkt Atletik Bilbao'yu değerlendirebilir ama ben temiz bir Atletico Bilbao 2-0 2-1, 3-0 bandında bir Atletico Bilbao galibiyeti bekliyorum. Burada da aslında San Mames'in büyüsünün karşısında Girona'nın ezileceğini düşünüyorum. Salı gününden son maçımız ise Giuseppe Meazza. Hem Giuseppe Meazza hem San Siro'da Milan Lecce'yi ağırlayacak. Stadın özelliğini de söyleyelim. Eğer ki Milan oynuyorsa San Siro isminde ev sahibi oluyor. Inter oynarsa ise Giuseppe Meazza ile Inter'in ev sahipliği gerçekleşiyor.
Bir kupa mücadelesi, Milan'ın sezona girişine baktığımızda Cremonese'yi 2-1 yenildikten sonrasında büyük bir sürprizle Lecce'yi deplasmanda 2-0'la geçmeyi başardı. Son maçta ise direkt rakiplerinden biri Bologna'yı 1-0'la geçmeyi başardı Milan. Lecce tarafına baktığımızda ise 0-0 Genoa beraberliğiyle başladılar sezona. Milan 2-0 yenildiler. Atalanta'yı ise son maçta 4-1 gibi keskin bir skorla mağlup oldular. Şimdi bir kupa mücadelesi olsa da özellikle Milan, Allegri'nin öğrencileri e, bu kupa mücadelelerinde her zaman yarı final, final oynayan bir takım. Evet, ligde uzun zamandır şampiyon olamıyorlar. Fakat bu kupada Milan ağır basıyor. O yüzden burada da hata yapmayacaklarını düşünüyorum. Özellikle net hücum hattıyla beraber daha keskin bir Milan oldu. Enkunku geldi. Özellikle ben burada Enkunku'nun yeniden parlayacağını düşünüyorum. Çok kötü bir yani büyülü bir Leipzig sezonundan sonrasında çok kötü bir Chelsea dönemi geçirdi. Forma şansı çok az buldu Enkunku. O yüzden Milan onun için doğru liman olduğunu düşünüyorum ve tekrardan parlayacağını düşünüyorum. Lecce ise aslında Milan'da bir maç oynadı. Sezon içerisinde ikinci maçı oynadılar sezonun başında ve Milan'a çok fazla atak verdiler. Yani çok fazla pozisyon verdiler. O yüzden kupa mücadelesinde hele ki kendi sahasında Milan'ın çok ağır basacağını düşünüyorum. Buradaki ana tercihim benim 1 ve 1,5 üstü. Yani Milan minimum 2 gol atarak bu maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. Sizler de bu şekilde aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizler de her gün 4'teki analiz programını kaçırmamak ve bahis eğitimleriyle öğrenerek kazanmak için abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın ki diğer insanlara da ulaşabilsin. Maçlara dair görüşlerinizi yorumda paylaşırsanız oradan da fikir alışverişi yapabiliriz. Unutmayın bahiste para böyle kazanılır.